Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Roborock uygulamasının püf noktalarından bahsedeceğiz. Roborock uygulamasında takıldığınız noktalar var. Bunlara değineceğiz. Bize gelen yorumlardan dolayı böyle bir çekim videosu yapmaya karar verdik. Bunun için Roborock uygulamasını indirdiniz. Nasıl kurulduğunu S6 Max V modelinin incelemesinde size göstermiştik. Ama gene hızlıca bir bahsedeyim. Roborock robotun power düğmesine basıyorsunuz birkaç saniye. Sonra açıldığını söylüyor size zaten. Ondan sonra da sağ ve soldaki iki tuşa bastığınız zaman Wi-Fi arıyor. Wi-Fi bulduğu zaman da telefondan uygulama cihazı tanır duruma geliyor. Ondan sonra da burada uygulama üzerinden kendi kişisel ayarlarınızı yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Burada en çok takılan problemlerden bazıları haritalandırma yaptı ama kaydetmedi oldu. Ya da işte S6 Max V modelinde kameraya bağlanamıyorum oldu. Bazıları yabancı dil olduğundan dolayı sıkıntı çektiklerini söylediler ve bu yüzden Xiaomi'nin uygulamasını kullandığını söylemişler. Kesinlikle Roborock uygulaması çok daha güncel ve şu an robot süpürge uygulamalar arasında ilk sıralarda olduğunu söylemek gerekiyor. Kesinlikle tavsiye ediyorum kullanmanızı. Şimdi sizinle beraber bütün en ince detayına kadar sizinle gözden geçireceğiz. Bundan sonra da bu videodan sonra da aklınızda bir soru işareti kalmamış olacak. Yine kalırsa da her zaman bize aşağıdaki yorumlardan ya da Instagram'dan ve diğer sosyal hesaplardan ulaşabilirsiniz. Şimdi buradan girelim. Tabii şimdi siz nasıl göreceksiniz? Sizin de göreceğiniz şekilde şöyle ayarlayalım. Uygulamaya girdiğiniz zaman burada sol tarafta en sonki temizlikten sonra kaç metrekare silindiği ve temizlendiği, batarya yüzdesi ve sağ tarafta da şurada en sonki temizlikte yapılan temizlik süresi. Ortaya geldiğimizde şurada haritayı görüyoruz. Daha önceden haritalandırdım ben. Sizin için silmedim çünkü anlaması çok daha kolay olacak. Burada ne yapmanız gerekiyor? İlk elinize aldığınız ve daha hiç haritalandırma yok. Evinizi bilmiyor robot. Burada en aşağıda Room, All ve Zone tuşları var. All seçiyorsunuz ve Clean tuşuna basıyorsunuz. All dedikten sonra, Clean tuşuna bastıktan sonra ne yapıyor arkadaşlar? Başlıyor bir yerden. Odalarınızın haritasını çıkartıyor. Odalarınızın haritasını çıkartıyor ve haritalarda farklı renklerde odalarınızı gösteriyor. Burada kaydetmek için ne yapıyor? Bu arada bataryası biterse eğer zayıflarsa tekrar stasyona gidiyor. Kendini şarj ediyor ve ondan sonra da kaldığı yerden devam ediyor. Bazı arkadaşlar diyor ki işte kaldığı yerden devam etmeni ne yapacağım? Önemli değil. Kaldığı yerden devam etmesi sıkıntı olmaz. Burada şu tuşa bastığınız zaman şurada gösteriyorum. Okla. Bu tuşa bastığınız zaman Maps diyor. Maps'a bastınız ve burada size haritamız çıktı. Daha önceden yapmış olduğu ve diğer yapmadığı odalar yine gözükmeyecektir. Sıkıntı olmaz burada. Bunun üzerine tıklıyoruz. Burada haritamıza isim vereceğiz. Mesela işte eviniz birkaç katlı. Birinci kat, ikinci kat, üçüncü kat ya da işte komşunuzla ortak kullanıyorsunuz. Benim evim, komşumun evi gibilerinden. Şakasına tabii ki bu. Şimdi burada haritamızın üzerine tıkladık. Ve bunu kaydet diyeceğiz. Tabii ben şu an kaydetmiş olduğum için kaydet yok ama restore var. Mesela restore dediğim zaman en sonki yapılan haritalandırmayı ve işlemleri kaydet diyor. Sizde kaydet olmadığı için daha önce kaydet tuşuna basacaksınız ve o an orada haritanız kaybolacak. Tabii ki yapmadığı odalar var. Bunları daha sonraki yaptığınız temizliklerde haritanızı kaydettiğiniz için bundan sonra da kendisi o odalara gittiği zaman kaydedecektir ve haritanızı evinizin tamamen haritasını çıkaracaktır. Burada bu birinci en büyük problem yorumlarda gelen buydu. Haritalandırma yapıyor ama ondan sonra yaptığı haritalandırmayı kaydetmiyor. Sonra kaldığı yerden devam etmiyor. İşte böyle yaparsanız arkadaşlar kaydedecektir. Şimdi burada yine aynı şekilde aynı yerden bakıyoruz. Burada My Maps'e girdik ya. My Maps'e girmiyoruz artık çünkü haritamızı kaydettik. Ondan sonra şimdi burada Mod Setting var arkadaşlar. Mod Setting'e bir bakalım. Birkaç seçenek var arkadaşlar. Bu seçeneklere baktığımız zaman ne görüyoruz? No Go Zone, Edit Room, Customize Sequence. Bunlara birer bakalım şimdi. No Go Zone'a dediğimiz zaman burada 3 seçenek daha çıkıyor karşımıza. Invisible Ball, No Go Zone ve No Mob Zone. Şimdi burada Invisible Ball dediğimiz zaman bakın hemen bir tane şurada, bu yoktu, bu geldi. Bir tane çizgi. Bu nedir? Düz bir çizgi şeklinde Invisible Wall. Yani görünmez bir duvar gibi gitmesini istemediğimiz
bölgelere şu şekilde ayarlıyoruz. Hatta şöyle mesela odanızı büyütebilirsiniz. Haritanızı büyütüp daha güzel bir şekilde mesela şu köşeye gelmesini istemiyorsunuz. Tekrar üzerine tıklayarak istediğimiz şekilde tekrar ayarlayabiliyoruz. Bu şekilde ne yaptık? Böyle yapabilirsiniz. Ya da bunu şuradan şöyle düz bir şekilde çizebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Nasıl istiyorsanız. Şimdi ben bunu kaldırdım. Burada benim görmüş olduğunuz gibi şurada dolapların altına girmesini istemiyorum. O yüzden bu şekilde yaptım. Burada da tuvalete girmesini istemiyorum diye şu şekilde yaptım. Bunun dışında tekrar tıkladık Invisible Wall üzerinde. No Go Zone diyor. No Go Zone'da bir alan seçiyorsunuz ve bu alana gitmiyor arkadaşlar. Bunu da yine aynı şekilde şöyle küçültüp büyütebiliyorsunuz. İstediğiniz alana şu şekilde, mesela burada halımız var diyelim. Şu şekilde yaptık diyelim bunu. Bakın bu koyu kırmızı. Birazdan No Mob Zone'a geldiğimizde o açık kırmızı olacak. Oradan ikisinin arasındaki farkı anlıyorsunuz. Şimdi bunu böyle bu şekilde koyduk. Burada ne yaparsak, bunu bu şekilde yerleştirirsek arkadaşlar, tamam, o alana girmeyecektir. Ama odanın altta kalan şu mavi kısmına da geçemeyeceği için, çünkü yol yok geçebileceği, oraya da geçemeyecektir. Bunu zaten aşağıda kendi söylemiş. No go zone and invisible walls should not block the robot or the dog. Yani robotu ya da istasyona gidişi engellemeyecek şekilde olmalıdır diyor. Şimdi isterseniz bunu böyle yaptık. OK tuşuna bastık. Updating diyor. No Mob Zone dedik. Buna bastığınız zaman burada da yine daha deminkine göre daha açık renkli bir alan belirliyorsunuz. Ve burayı paspas yapmasın diyorsunuz. Paspas yapmayacak, sadece süpürecek. Bunu da yine istediğimiz şekilde ayarlıyoruz. Bakın burada yukarıda yaptığımız alanın büyüklüğünü gösteriyor. Kaç metrekare olduğunu. İşte şu kadar metre, şu kadar metre. Oradan da siz oda içerisinde diğer eşyaları baz alarak, haritalandırmada diğer eşyaları gösterecektir zaten. Diğer eşyaları baz alarak halının konumuna ya da paspas yapmaması gereken yerlerin konumuna göre bunu yerleştireceksiniz. Bunlardan No Mob Zone ve No Go Zone'da her kata, yani her haritalandırılmış, kaydedilmiş haritaya 10'ar adet yapabilirsiniz. Yani şimdi ben bu haritaya 10 tane No Go Zone ve 10 tane No Mob Zone uygulayabiliyorum arkadaşlar. Maksimum bu. Şimdi buradan geriye gidiyoruz. Save diyoruz. Bu şekilde save etti. En sonki yaptığımız değişiklikleri de bu şekilde save etmiş oldu. Şimdi yine aynı şekilde Edit Room'a geliyoruz bu sefer. Şimdi burada bazı arkadaşlar şundan bahsetmişler. Haritalandırma yaptım ama iki odayı tek bir odaymış gibi gösteriyor. Arkadaşlar çok basit, önemli değil. Hani bunlar bazen bunu gördükleri zaman bazen reset atıp tekrar haritalandırma yapıyorlar, tekrar yapıyorlar. Hani yine olmuyor falan. Bunlara gerek yok arkadaşlar. Burada Merge Room diyor. Burada birleştiriyorsunuz odaları. Yani şöyle diyelim. Burada iki tane odayı seçin ve birleştirin diyor. Mesela şu oda ve şu odayı hemen birleştiriyorum. Bakın aynı renk oldu ikisi. Sonra divide, yani böl. İki tane alan, bunları böl diyor. Evet, bu şekilde de bölüyorsunuz arkadaşlar. Gayet basit. Burada da odalara ya da alanlara numara verme yapabiliyorsunuz. Mesela burada buna ne diyebilirsiniz? Kitchen ya da mutfak ya da başka bir isim vermek istiyorsunuz. Mesela 1 verelim ve basalım. Burası artık 1 oldu. Buraya ve burası da 2 oldu. Yani gayet basit. Tamam dedik. Burada da isim vermeyi gördük. Burada başka bir şey yok. Şimdi şuradan tekrar Customize'e geliyoruz. Customize'de odaları hangi vacuum power'la, yani ne kadar güçlü ve nasıl, ne kadar su ile temizlemesini istiyorsunuz. Burada 0 su seçeneği var. Buna bastığınız zaman silmiyor. Sadece vakum yapıyor arkadaşlar. Eğer gece modu, yani en düşük quiet, sessiz moda getirirseniz en düşük seviyede ve burada da en yüksek fanda ve maksimum vakum kuvvetiyle çekiyordur. Bunu da odalara ayrı ayrı uygulayabiliyorsunuz. Bakın şurada yine görüldü yaptığınız seçim. Burada susuz seçiyoruz ve sessiz modda diyoruz. OK tuşuna bastığımız zaman burada bu şekilde tercihimizi yapacaktır. Burada da OK diyoruz ve save diyor. Her işlemden sonra save etmezseniz arkadaşlar yaptığınız işlem boşa gider.
Sequence'e geldik. Burada odaları ne istediğiniz şekilde söylüyor. Mesela işte 1, 2, 3, önce şu oda, sonra bu oda, sonra bu oda şeklinde. Bakın 1, 2, 3, şurada 4, 5 bu şekilde gidiyor. Buna da OK dedikten sonra robot kendini bu şekilde ayarlayıp önce bu odaları seçecektir ve sırasıyla temizliğini yapacaktır. Burada bunların hepsini gittik arkadaşlar. Şimdi bir alttaki tuşa Mode Setting'e geldik. Burada eğer Customize yapmak istemiyorsanız, yani her zaman sabit bir şekilde temizlik yapmasını istiyorsanız Customize'dan çıkarırsınız. Customize kapatıyorsunuz. Yani ayarla seçeneğini kaldırdınız. Burada seçiyorsunuz ve her yeri aynı şekilde temizliyor. Ama tabii ki biz bunu ayarlamak istiyoruz. O yüzden bunu bu şekilde bıraktık. Ayarla, yani Customize seçeneğini açık bir şekilde bıraktık. Şimdi başka bir problem, yani sizden gelen başka bir problem, kameraya bağlanamıyor. S6 Max V modelinde biliyorsunuz ki arkadaşlar uzaktan kamerasına erişip telefondan, uygulama üzerinden izleyebiliyorsunuz canlı bir şekilde. İsterseniz bunu temizlik yaparken de yapabilirsiniz. İsterseniz temizlik yapmadan da sadece istediğiniz bölgeye götürüp oraya bakıp, mesela çocuklar oyun oynuyor. Siz de iş yerindesiniz. Ne yaptıklarını merak ediyorsunuz. Bunu da şurada okla gösteriyoruz. Şu düğmeye bastıktan sonra geldik. Biz şimdi burada daha önceden kurmuştuk diye bu şekilde gözüküyor. Tabii ki bunu daha önceden ayarlarla yapmanız gerekiyor. Bunda nasıl yapıyorsunuz? Çalışır durumdayken robot üstteki 3 tane tuşa, S6 Max V modeli için geçerli sadece bu arkadaşlar. Çünkü sadece onda kamera var. Çoğu arkadaşlar kamera olduğu için, bazıları güvenlik sebebiyle bunu ya da gizlilik sebepleriyle bu robotu almaktan vazgeçtiler. Herkesin kendi bileceği iş. Yalnız şöyle söyleyeyim, bilgisayarlarda ya da şu an telefonlarımızın kamerasında ve mikrofonda verdiğiniz izinlerden dolayı sizi her zaman izliyor ve görüyor ve dinliyorlar. Bu yüzden bundan kaçamazsınız ama tabii ki herkesin kendi tercihi diyelim. Şimdi robotun üstündeki 3 tane tuşa aynı anda basılı tuttunuz ve burada robot size bir uyarı verdi. Onay isteyecektir. Ondan sonra burada gelip o tuşa bastıktan sonra, buradan onayladıktan sonra artık robotu kullanabilirsiniz. Bu onay robot üzerinden yapılmadan, uygulama üzerinden sadece yapılmıyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra şu an robot istasyonda olduğu için robot docked, yani önü kapalı, görüntüsü yok. Sonuçta bunu da söylemek gerekir. Robot park ettiği zaman istasyonda kamera önde olacak şekilde park ediyor. Yani sizin şarjdayken herhangi bir bilginizi almaz ama tabii ki bu temizlik yaparken her türlü bilgiyi alacaktır. Sizin sesiniz de dahil olmak üzere bunları alacaktır. Burada şimdi remote kontrolle şimdi görüntüyü aldık diyelim. Buradan geri gidiyor. Bakın istasyon burada arkadaşlar. Orası şu an karanlık olduğu için infrared'den aldığı görüntüleri şu an verebiliyor. Siyah beyaz ama oda karanlık olduğu için oda. Ama oda aydınlık olduğu zaman renkli bir görüntü oluyor tabii ki, ama bu telefonlarımızdaki video görüntüleri kadar kaliteli değil, onu da söyleyelim. Burada harita üzerinden de yine herhangi bir yer seçip oraya gönderebiliyorsunuz. Bunları yine size yapıp gönderin. Mesela burada mesaj var. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Burada çocuğunuzu kontrol ediyorsunuz diyelim. Çocuğunuzun ne yaptığınızı merak ediyorsunuz. Siz de iş yerindesiniz. Buradan şu mesaj düğmesine şöyle basılı tutarak konuşuyorsunuz ve bu robot tarafından algılanıp öbür tarafta robotun bulunduğu ortamda sizin aynen söylediklerinizin hepsini iletiyor arkadaşlar. Çocuğunuz "Oo, yaramazlık yapma, hemen dersine otur" diyorsunuz. Ondan sonra da hemen dersine oturuyor. Akıllı bir çocuk oluyor. Şimdi bu konuyu da geçtik. Geriye geliyoruz arkadaşlar. Şimdi burada anlatmamız gereken, şurada 3 tane tuş var. Room, All ve Zone. Bütün evi temizlemek istediğinizde All düğmesine basıp ardından Clean tuşuna basıyorsunuz ve temizliyor arkadaşlar. Sadece bir odayı temizlemek istediğinizde o odanın üzerine tıklıyorsunuz ve Clean diyorsunuz. Bu da bu şekilde. Zone dediğiniz zaman da burada bir alan seçiyorsunuz. Şu şekilde. Ve bu alanı istediğiniz şekilde ayarlayıp Clean dediğiniz zaman da o alana gidip orayı temizliyor. Şarja gitmesini istediğiniz zaman da tamam, işiniz bitti. Bir şey döküldü o an. Çocuk bir şeyler döktü, ezildi, bir şeyler oldu. Temizlendi. Hemen dock düğmesine basıyorsunuz ve istasyona gidiyor. Orada tekrar istirahate geçiyor. Robotumuz kendini şarj ediyor, kuvvetleniyor. Tabi bu arada temizliklerden sonra bakımını yapmayı unutmayın. Bakım derken şu şekilde filtrelerini, süpürgenin üzerine yapışan kirleri ya da arada bir kontrol etmeyi unutmayın arkadaşlar. Mesela bazen çorapları falan çekebiliyor. Zaten size uyarı veriyor uygulama üzerinden. Ama gene de siz arada kontrol edin. Saçlar varsa saçları temizleyin arkadaşlar. Belli zamanlarda da robotun bakımlarını yapın.
çöp kutusunu boşaltın, su deposunu, su tankını doldurun. Bunlar önemli. Arada altındaki mikrofiber bezi de yıkayabilirsiniz tabii ki. Sabunlu bezle yıkarsanız çok daha güzel ve temiz olacaktır. Çok fazla kimyasal kullanmanızı tavsiye etmem. Çamaşır suyu tarzında. Ama tabii ki bu size kalmış, yapabilirsiniz. Şimdi buraya geldiğimiz zaman vacuum setting diyor. Vacuum setting'e geldikten sonra burada haritayı save et, yani haritayı hatırla düğmesini basmanız gerekiyor arkadaşlar. Yoksa haritanızı kaydetmez beta sürümde. Indicator light, yani bu çöp kutusunu açtığınız zaman, çöp kutusuna ulaştığınız zaman bir kapağı kaldırıyorsunuz ya, yani üstteki kapağı. Orada sağda ve üstte bir tane düğme vardır arkadaşlar. Bu da 1 dakika sonra, yani şarjını tamamlayıp bütünüyle %100 şarj olduktan sonra oradaki uyarı lambası sönüyordur. Carpet mod var. Bu tabii ki robot geldi, dolaşırken halının üzerine çıktı. Halının üzerine çıktığı zaman otomatik olarak algılıyor ve daha güçlü bir vakum uygulayarak halınızı süpürüyor. Eğer halı modu açıksa, ki ben bunu tavsiye ediyorum, daha deep, ya daha derin bir temizlik yapıyor. Bu da açık olursa bence çok daha iyi olur. Burada robot zona bir şey yapmanıza gerek yok. Zaten uygulamış bulunduğunuz bölgeye otomatik olarak kendisi adapte oluyor ve o saate uygun oluyor. Rahatsız etme modu var burada. Mesela şurada rahatsız etme modunu açtınız diyelim. Saat 10'dan sonra ve sabah 8'den önce bu robota çalışmıyor arkadaşlar. Uyarı verseniz de çalışmaz. Buradaki saatleri tabii ki kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Start finish olarak. Burada unit of area metrekare olarak, bizim Türkiye'de kullanılan metrekare olduğu için metrekare bırakırsanız daha iyi olur. Kamera functions'a geldiğiniz zaman objeleri tanıma açık olsun. Tabii ki sonuçta S6 Max V aldınız, paranıza kıydınız ve S6 Max V aldınız. Burada objeleri tanımanı kapatabilirsiniz tabii ki. Bu size kalmış. Bunu kapatırsanız gördüğü objeleri tanımaz. Mesela ayakkabı ya da çorap ya da işte başka şeyler gördü. Bunları tanıyıp normalde uygulama üzerinden şöyle göstereyim size. Ekranda şu an görebilirsiniz. Bu şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Gördüğü objelerin fotoğrafını çekiyor ve siz bunu iş yerinizdeyken görebiliyorsunuz. Odada neler var, nelere takıldı. Kamera sayesinde görüntü alıp size fotoğrafını gönderiyor. Bunu da ben açık bıraktım. Burada hayvan, yani evcil hayvandan bahsediyor arkadaşlar. Evcil hayvanınız varsa çok daha dikkatli bir şekilde temizlik yapıyor. Hatta demiştik daha önceki tanıtım videosunda, hayvan kakasını tanıyabiliyor ve hayvan kakasını temizlemeye çalışmıyor. Ondan uzak duruyor tamamen. Sonuçta bu temizlemeye çalışırsa altındaki fırça ve tekerlekler kaka olacağı için bütün eve bulaştıracaktır. Bunu da istemeyiz. Bu yüzden bizim evde evcil hayvan olmadığı için ben bunu no diye işaretledim. Olanlar evet işaretlerlerse kendileri için daha iyi olur. Remote viewing. Burada arkadaşlar yine uzaktan bağlanmadan bahsetmiştik kameradan az önce. Bunu on yapmanız gerekiyor tabii ki. Eğer on yapmazsanız uzaktan bağlanmaya geçiş yapamazsınız. Bunu on yapmış olmayı unutmayın. Buradaki sayfadaki de görüntüler bu kadar. Robot Voice'e baktığımız zaman burada birkaç seçenek var. Tabii ki biz İngilizceyi seçtik. Maalesef Türkçe seçeneği yok. İnşallah ileride gelecektir. Çok sevinecektir Türkiye'deki kullanıcılar. Çünkü gerçekten Xiaomi ve Roborock ürünlerine bayılıyoruz Türkiye halkı olarak. Güzel ve fiyat performans ürünleri yaptığı için Türkiye'yi de kaydeye alacaklarını düşünüyorum. Cleaning History'ye geldiğimiz zaman bu geçmiş, temizlik geçmişi arkadaşlar. Şu saatte şunu yaptım, bu saatte bunu yaptım, temizledim, temizleyemedim. İşte arada gelen uyarıları gösteriyor size. Ne oldu, işte bir yere mi takıldı, şunu mu gördü, bunu mu gördü gibilerinden. Buraya baktığımız zaman arkadaşlar burada aile üzerindeki bildirimleri görüyoruz. Bunlar mesela işte çöp kutusu içindeki hava filtresinin %87 oranında kullanılabilir olduğunu gösteriyor. Bu tabii ki zamanla siz kullandıkça kullanım saatine göre düşüyor otomatik olarak ve siz bunları yeniliyorsunuz. Bazı arkadaşlar demiş, işte bir yorum vardı özellikle, işte senede bir 1000 lira vereceğim bütün ekipmanlara, bir sene bir değiştirmem gerekiyor. Bunlar da 1000 lira tutuyor. O zaman ben bunu hiç almayayım. Asla arkadaşlar, 1000 lira tutmuyor kesinlikle. Bu fırçaların hepsini toplasanız, filtre, fırça, yan fırça hepsini toplasanız 150-200 lira geçmez. Bu da zaten bir sene, ya tabii ki sizin kullanımınıza göre değişir. Her gün temizletiyorsanız ayrı, haftada bir temizletiyorsanız evi ayrı bir şekilde olacaktır. Ama çok yüksek meblağlar değil ve gün içerisinde tabii ki bu size kalmış. Kullanım rahatlığı sağlıyor. Siz yokken, evinizde değilken ya da evinizdeyken fark etmez. Zamandan kazanma, zamandan tasarruf sağlıyor. Burada mesela sensörlerin
temizliğini değiştirmenize gerek yok. Burada mesela sensörle değiştirmenize gerek yok yani. Burada clean sensor dediğiniz zaman otomatik olarak kendisi sensörlerini temizliyor. Burada sensör değişikliğine gitmenize gerek yok. Ama tabii ki main brush, bakın arkadaşlar biz bunu kullanalı 1,5-2 ay oldu. Mesela %94 seviyesinde. Yan fırça %90 ve hava filtresi %87. Bence bir seneden de fazla gideceğini düşünüyorum ben bu ekipmanların. Şimdi Customer Support'a geldiğimiz zaman buradan ürünün seri number'ı, yani ürün bilgilerini görüyoruz. Ve burada gerekirse servise mail atabiliyorsunuz. Ama tabii ki yurt dışında olduğu için ne kadar yardımcı olurlar bilmiyorum. Denemedik. Ama bunu yazmış olmaları da gayet ince bir düşünce. Zaten user manual geliyor, yani bu kullanım kılavuzu. Buraya baktığınız zaman burada ayrı ayrı konular halinde takıldığınız konuya bakabilirsiniz. Tabii ki İngilizce olduğu için birazcık sıkıntı olabilir bazı arkadaşlarımıza. Ama zaten şeyin içinde, kullanım kılavuzu içinde de aynı şekilde yani kağıt kullanım kılavuzu içerisinde de her şey yazıyor ama onu kaybeden arkadaşlar buradan bakabilirler. Bu söyleyeceğim arkadaşlar gayet önemli. Update. Yani bunu güncellemeler geldiği zaman asla güncellemeleri yapmamazlık etmeyin. Güncelleyin. Bunlar sizin aletinizin performansı için çok 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 önemli. Buraya geldiği zaman zaten bir güncelleme geldiği zaman size ünlem işareti geliyor ve siz orada güncelliyorsunuz. İnternet üzerinden güncelleniyor zaten Wi-Fi'ye bağlanarak. Bu da aletinizin dediğim gibi performansı, güç tüketimi ve yapılan yenilikler açısından çok önemli. Uygulamamızın arayüzü bu şekilde. Şimdi size birkaç örnek vereceğim. Bu no-go zone, no-move zone ve invisible wall şeklinde bunlarda test yapacağız arkadaşlar. Bu testte bakmak isteyen arkadaşlar videonun devamına bakabilirler. Uygulamanın arayüzü dediğim gibi bu kadar. Hadi şimdi testimize geçelim. Halınız no-move zone yaptığı zaman ıslanıyor mu diye soranlar olmuş çünkü. No-move zone yaptığımızda halıyı ıslatıyor mu? Altındaki silme aparatını çıkarırsak ya da çıkarmasak gibi sorular sormuşlar. Neye göre yapacağız bunu işte. Bunu da şimdi testini yapalım ve sizinle paylaşalım. Hadi şimdi teste geçelim. Şimdi size gördüğünüz gibi birkaç özellikten bahsedin. Mesela pin and go, yani işaretle ve gitsin gibi. Mesela biz şimdi bu sarı odadayız. Sarı odayı işaretledik ve şuradan go'ya bastık. Gördüğünüz gibi şimdi cihazımız bir oda ötemizde ve yanımıza doğru gelecek. Kendisi odaya giriş yapıyor. Göründüğü gibi 2 santime kadar yükseklik olan yerlerde kolaylıkla çıkabiliyor. Şimdi size bir de uzaktan kontrolün girişini anlatayım. Şimdi ne yapıyorduk? Buradan giriyorduk. Şu tuştan giriyorduk. Bu öncesinde remote kontrolü aktive etmeniz gerekiyor diyor. OK diyorsunuz. Şimdi burada dediğiniz zaman aktive et diye size diyor ki 3 tane tuşa, bu aletin üzerindeki 3 tane tuşa aynı anda basın. O zaman aktive olacaktır. Tamam diyoruz. O zaman ne yapıyoruz? Gidiyoruz. 3 tuşa aynı anda basılı kalıyoruz. Evet. Şimdi Remote Viewing on, yani istediğimiz özellik açıldı. Bakın burada kendi kendine. Şimdi ne yaparız? Burada verilen gizlilik özelliklerini aktive etmemiz gerekiyor. Bunu açtıktan sonra bakın. Evet. Şimdi burada istediğimiz gibi mesela geri gidiyoruz, ileri gidiyoruz. Geri hava olduğu için galiba biraz zorlanıyor. Kendimize bir baktıralım bakalım. Baksın bize. Neredesin sen? Seni gidi yaramaz. Evet. Şimdi burada kendimize baktırdık. Haritada istediğimiz noktaya gönderebiliyoruz. Bunu söylemiştik zaten. Bir de mesaj özelliği var. Mesela şimdi diyelim ki hey dostum, ne yapıyorsun? Sesimiz de kendimize böyle geliyor. Tekrar edelim isterseniz. Evet çocuklar, oturmayalım, ders çalışalım. Evet çocuklar, oturmayalım, ders çalışalım. Evet, bunu da böyle yapmış olduk arkadaşlar.
Şimdi bunu kullandığınız süre boyunca Remote Viewing Active diye size sürekli uyarıda bulunuyor. Onu kapatalım şimdi. Şimdi size göstereceğimiz birkaç olay daha var. Onları da gösterelim. Şimdi size No Go Zone, No Mob Zone'la alakalı bilgiler vereceğim. Bunları önce silelim. Şimdi istiyoruz ki bu alanda bir Invisible Wall yapalım. Bunu aldık. Şurada bir kanepe var diyelim mesela. Bu kanepenin altına girmesin. Hatta şöyle odamızı büyütürsek daha rahat yaparız. Şuradaki eşyaları ve oyuncakları baz alarak diyoruz ki burada bu kanepenin altına girme. Şimdi bakalım oyuncakları temas edecek mi? Yoksa bu çizgiyi koruyacak mı? Bir de No Go Zone yapalım. No Go Zone'u da şu an bulunduğumuz kameranın olduğu yere alıyorum. Şöyle. Kameranın bulunduğu noktaya koydum. Bir de No Mob Zone yapalım. Bakalım bu No Mob Zone ne işe yarıyormuş. Onu da şuraya koyuyorum. Şimdi silme aparatı üzerine takılı bulunuyor. Silme aparatı üzerinde takılı bulunuyor. O yüzden bakalım üzerinde silme aparatı varken halımıza ne yapıyor? Şimdi burada OK tuşuna basıyoruz. Map Updating diyor. Save ediliyor. Save edildi. Şimdi diyoruz ki biz Room Cleaning. Bu odayı bir kere sil diyoruz. Hangi oda? Bu oda. İşaretledik. Ve buradan şimdi ben çıkıyorum. Şimdi görevimiz başladı. Evet, şimdi aşağı tarafta Invisible Wall olarak çektiğimiz çizgiyi beyaz olarak gösterdik size. Burada fark ettiyseniz siz de kesinlikle beyaz çizgiyi geçmiyor. Yani uygulama üzerinde kırmızıyla gösterilen yer. Ve 2 tane de kare alanımız var. Silme aparatı üzerinde olduğu için No Mob Zone'a da girmediğini görüyoruz burada. Halı üzerine baktığımız zaman halıda gerçekten böyle ciddi bir ıslaklık hissedilmiyor. Hatta nem bile hissedilmedi. Şimdi mop aparatını, yani silme aparatını çıkarttım gördüğünüz üzere. Ve şimdi bu şekilde tekrar odayı temizlemesini istiyoruz. Ayarlara hiçbir şekilde dokunmuyorum. Ama fark ettiyseniz No Mob Zone alanına giriyor. Neden? Çünkü altında silme aparatı olmadığı için. Burada oyuncakları devirip takıldı. Ben de düzeltmek zorunda kaldım. Yani burada altında silme aparatı olmadığı için No Mob Zone alanlarına da girip oraları sadece süpürdü. Sadece No Go Zone alanında seçtiğimiz bölgeye gitmedi. No Mob Zone alanına gitti çünkü altında silme aparatı yoktu. Bunu da söyleyelim. Şimdi gösteriyor şöyle. Bakın burada fark ettiyseniz açık renkli olan No Mob Zone alanında beyaz çizgiler mevcut harita üzerinde. Oraya gittiğini kendisi de harita üzerinde gösterdi en son işi bittiği zaman. Bu bilgiyi de bilmekte fayda var. Şimdi başka bir olaya geçiyoruz. Bazı kullanıcılar da şundan bahsetmişler. Ben bunu 2 ayrı telefondan kullanabilir miyim? Evet, tabii ki kullanabilirsiniz. Şimdi önce ana kurduğunuz telefona geliyorsunuz. Buradan diğer kullanacağınız cihaza onay vermeniz gerekiyor. Bunu da şekilde görüldüğü gibi Device Sharing kısmına geliyorsunuz ve cihazınızın üzerine tıklıyorsunuz. Roborock S6 Max V. Burada sağda üstteki artı tuşuna bastığınız zaman yeni yetkilendireceğiniz telefon numarasını ya da e-mail adresini istiyor. Biz burada telefon numarasını giriyoruz. OK tuşuna basıyoruz. Burada da size bundan sonra uygulamayı yönetebileceğini ve görebileceğini söylüyor ikinci kullanılan telefondan. Onay verdikten sonra burada onay askıda diyor. Yani onay hala beklemede diyor. Şimdi ikinci telefondan, yani yapmak istediğiniz telefona bir uyarı geldi. Buradan onaylamadan, ikinci cihazdan onaylamadan bunu yapamazsınız. Bunu gelen uyarıya tıklayarak yapıyorsunuz. Bakın gördüğünüz gibi sağ altta profile kısmında bir uyarı mevcut. Buraya tıklıyoruz. Device Sharing kısmında yine bir kırmızı ünlem işareti bizi karşılıyor. Buna tıkladığımız zaman ana telefondan bize gönderilen daveti kabul etmeniz gerekiyor. Buna da accept dedikten sonra, yani kabul et dedikten sonra diğer telefona da kabul edildi diye belli bir süre sonra onay geliyor. Şu an artık 2 telefondan da uygulamayı yönetebilirsiniz. Yalnız şunu söylemem gerekiyor. İkinci kurduğunuz uygulamadan kameraya
anlık görüntü sağlayamıyorsunuz. Sadece ilk kurduğunuz ana cihazdan, ana telefondan kullanabilirsiniz uzaktan erişim özelliğini. Bu özelliğin dışında, yani uzaktan erişim özelliğinin dışında diğer bütün özellikleri kullanabilirsiniz. Burada artı olarak söylemek istediğim çok önemli bir özellik var. Burada söylemek istediğim elektronik su tankı olan S5 Max ve S6 Max V modellerinde kesinlikle su tankının içerisine sudan başka hiçbir katkı maddesi ya da hiçbir temizleyici özelliği olan başka bir sıvı eklememelisiniz. Evet, elimizden geldiğince size uygulamayı anlatmaya çalıştık ve püf noktalarını, bildiğimiz özellikleri ve takıldığınız noktaları size anlatmaya çalıştık. Bunun dışında hala takıldığınız noktalar varsa yine bize yorumlar kısmından ulaşabilirsiniz. Bizi destekleriniz için abone olmayı unutmayın. Sağlıklı günler dileriz. Acıma, vur, vur!